Herkese merhaba, Öz Mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir pasta yapacağız. Tam da kabak mevsimi açılmışken bal kabaklı, havuçlu bir pasta hazırlayacağız. Sadece özel günlerde, doğum günlerinde değil, sevdiklerinize her zaman çok kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz, lezzetini beğeneceğinizden emin olduğum bir pasta yapıyoruz. Şimdi hemen tarife geçiyorum. İyi seyirler dilerim. Önce kekini hazırlayacağız. Bunun için 3 yumurtayı kabımıza alalım. Üzerine 1 su bardağı şeker ekleyip şeker ve yumurtaların rengi açılıncaya kadar ve iyice kabarıncaya kadar çırpalım. Bu arada tarifteki malzeme miktarlarını detaylı bir şekilde açıklama kısmında bulabilirsiniz. Su bardağımda 200 ml standart su bardağı. Evet, bu kıvama gelinceye kadar çırptık. 1 su bardağından 2 parmak eksik ayçiçek yağı ekliyorum. Üzerine bütün kuru malzemeleri eleyerek koyuyorum. Önce unu ekliyorum. 170 gram un ekliyorum. Yani 2 su bardağından 1-2 parmak eksik diyebiliriz. Unun üzerine 1 çay kaşığı karbonat, 1 çay kaşığı tuz, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 1 tatlı kaşığı dolusu tarçın, yarım çay kaşığı karanfil ekledim. Hepsini birlikte eliyorum. Ve spatula ile karıştırıyorum. Alttan üste doğru yavaşça karıştırıyoruz. Hamuru söndürmeden. Siz de izleyince göreceksiniz. Bu pastada pandispanya kabardı, söndü derdi yok. Pandispanyayı ikiye ayırma derdimiz de yok. Çok kolay bir şekilde hem inanılmaz derecede lezzetli bir kekle pasta yapacağız. O yüzden çok pratik. Unun geri kalan kısmını da eliyorum. Aşama aşama eklersek unu, hepsini birden dökmek yerine çok daha iyi sonuç alabiliriz. Şimdi 2 yemek kaşığı kadar nişasta ekliyorum. ...50 gram Hindistan cevizini de ekliyoruz. Yani 5-6 yemek kaşığına denk geliyor. Şimdi bal kabağı püresini ekliyorum. Bal kabağını önceden çok az suda pişirdim. Çatalla ezdim. Fazla suyunu süzdüm. Bu şekilde kullanıyorum. Haşlanmış bir şekilde, püre haline gelmiş bir şekilde 400 gram bal kabağı püresi kullanıyoruz. Bal kabağını pişirirken içine herhangi bir şey koymadım, şeker gibi. Sadece çok az suyla pişirdim ve ezdim. Bütün püreyi de harca yedirdikten sonra şimdi havucunu ekleyeceğiz. 100 gram havuç rendesi kullandım. Bu da 2 tane orta boy havuca denk gelir. Rendenin ince tarafıyla rendeledim havuçları. Havuçları da ekleyip harca yediriyoruz aynı şekilde. Şimdi cevizini ekliyorum. Böyle küçük bir kase. Çok da küçük olmayacak şekilde kırdım cevizleri. Ağza gelmesi için biraz. Evet, bütün malzemelerimizi hazırladık. Kıvamı bu şekilde olmalı. Şimdi harcı fırın tepsisinin tamamına yayıyoruz.
Tepsiye döktükten sonra her tarafını eşit bir şekilde düzleyelim. Bu önemli, her tarafının eşit yükseklikte olması. Böylece kestiğimiz parçaları üst üste koyduğumuzda herhangi bir dengesizlik olmaz. Kekimiz fırına gitmek için hazır. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında ortalama 40 dakika pişirelim. Kekimiz pişti. Şimdi kekimizi fırın tepsisinden bir ızgaranın üzerine alalım. Kekimiz orada soğurken biz de kremasını hazırlayalım. Kabımıza oda ısısında yumuşamış tereyağını alalım. Üzerine pudra şekerini ilave edelim. Önce ikisini bir çatalla ezmek istiyorum. Çünkü blenderla yapınca pudra şekeri her tarafa dağılıyor. Evet, bu aşamadan sonra pudra şekeri ve tereyağı iyice krema kıvamına gelinceye kadar blenderla çırpacağız. Evet, bu kıvama gelmeli. Tam bir krema kıvamında. Üzerine labne peyniri ilave ediyoruz. Eğer labnenin suyu varsa suyunu mutlaka süzün. Ve hepsini birlikte iyice çırpıyoruz. Evet, bu şekilde güzel bir krema elde ettik. Eğer çok cıvıksa biraz buzdolabında bekletebilirsiniz. Daha güzel kıvam alacaktır. Şimdi kek de soğumuşken altındaki yağlı kağıdı bu şekilde yavaşça çıkardım. Ve ben kesmek için böyle bir kalıp seçtim. Bu kalıbın ölçüsü 14 santim. Bundan 4 tane kesip 4 tane keki üst üste koyacağım. Kestiğim kısımlardan arta kalan kekleri derin dondurucuda saklıyorum. Başka zaman çıkarıp yiyebilmek için. Çünkü keki o kadar lezzetli ki sade bile yenebilecek türden. Siz eğer daha büyük bir pasta isterseniz en kenar kısımlarını çıkarın keserek, keki 4'e bölün ve üst üste koyun. Böylece dikdörtgen bir pastanız olur ve arta kalan kek de olmaz böylece. Şimdi kremamızı kek katlarına sırayla teker teker aralara sürelim. Kremamızdan biraz ayırdım en üzerine süsleme yapabilmek için. Siz de katlara ne kadar krema koyacağınızı en başında ayırırsanız 3 ara kat kreması, bir tane en son kaplaması ve en sonda en üst süslemesi olarak, yani kremayı 5'e ayırırsanız çok daha verimli kullanmış olursunuz. Ve katları bu şekilde tek tek krema sürersek üst üste koymak yerine böylece kayma yapmayacaktır. Bütün katlara kremadan koydum. Şimdi en üst katını koyacağım ve her yerini kremayla kaplayacağım. Benim kullandığım kalıp 4 kişilik bir pasta kalıbı. 14 santim ama 6 kişiye çok rahatlıkla yetiyor. Çünkü bu pastanın keki bol malzemeli bir kek hamuru ve bir dilimi bile rahatlıkla insanı doyurmaya yeterli. Ama tabii ki demin anlattığım şekilde yaparak siz daha büyük bir pasta elde edebilirsiniz çok rahatlıkla. Şimdi kenarlarından artan birkaç dilim kek hamurunu robottan geçirdim. Bu şekilde kum haline getirdim. Ve pastanın kenarlarına bu şekilde yapıştırıyorum. Eğer siz de anlattığım gibi 4'e bölerek 4 kat şeklinde dikdörtgen şekilde yaptıysanız en kenar kısımlarını kestiğiniz zaman arta kalan kısımlarla bu şekilde kenarlarını süsleyebilirsiniz. Evet, kenarlarını da süsledikten sonra şimdi en üstünü süsleyeceğiz.
En üstü için ayırdığım krema vardı. O kremayı sıkma poşetine doldurdum. Ucuna bir istediğim şekilde bir duy taktım. Bu şekilde üzerine sıkarak üzerini süslüyorum. Artık üzerini nasıl süsleyeceğiniz tamamen sizin hayal gücünüze bağlı ve zevkinize. Nasıl isterseniz o şekilde süsleyebilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım. Şimdi daha yakından göstermek istiyorum size. Bu şekilde pastamız hazır. Şimdi kesip içini göstermek istiyorum. Bakın nasıl güzel görünüyor. Katlar arasında kreması, katları nefis görünüyor. Gerçekten çok lezzetli. Şiddetle tavsiye ettiğim bir pasta. Mutlaka ama mutlaka deneyin. Pişman olmayacaksınız. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.